Geçmişinizi değiştirmek gerçekten gerekli mi? Merhaba, videolarımda bana katıldığınız için teşekkür ederim. Bunun için çok minnettarım. Ben Mari Sıvaru. Sıvaru'nun son videomda yayınladığım "Geçmişinizi nasıl değiştirirsiniz?" başlıklı makalesini analiz etmek ve görüşlerimi ifade etmek için bütün bir videoyu ayırmak yerine, konu hakkında kendi bakış açımı yazmayı tercih ediyorum. Bazı şeylerin onun fikirleriyle örtüşebileceğini biliyorum. Ancak pek çoğu örtüşmüyor ve ayrıca konuya genel olarak farklı bir bakış açım daha var. Özellikle de hayatlarımızda zaten gerçekleşmiş olan olaylar hakkında almamız gereken tutum konusunda. Ne kadar iyi yaşamış olursak olalım, hepimiz geçmişimizde en azından bir şeyleri değiştirmek isteriz. Ancak, iyi ya da kötü, geçmişimizi olduğu gibi de kabul edebiliriz. Çünkü geçmişimiz olmasaydı bugün olduğumuz kişi olamazdık. Geçmişimizdeki olaylar bugün kim olduğumuzu şekillendirir. Sadece bizi şu anda bulunduğumuz yere getiren koşullara ve olaylar dizisine yerleştirerek değil, aynı zamanda mevcut olayları yorumlayabilmemiz ve olduğumuz her şeye, sahip olduklarımıza ve yaşamlarımızda takdir ettiğimiz şeylere değer veya bir anlam verebilmemiz için bize verdiği tüm deneyim yükü nedeniyledir. Daha sonra şükran konusuna geliriz. Burada sahip olduklarımıza odaklanmalı ve bunlar için minnettar olmalıyız. Başımızı sokacak bir çatımızın, masada yemeğimizin ve üzerine yemek koyabileceğimiz bir soframızın olması bile minnettar olmamız için yeterlidir. Sahip olmadıklarımıza pişmanlık duyacak şekilde odaklanırsak, sahip olduklarımızla asla mutlu olamayız ve istediğimiz ama henüz sahip olmadığımız şeylerle de mutlu olamayız çünkü her zaman sahip olmadıklarımıza odaklanırız. Ve bu açıkça tüm eksiklik zihniyetinin temelidir. Neye sahip olursak olalım, her zaman daha fazlasına ihtiyacımız varmış gibi hissedeceğiz. Eksiklik zihniyetinin bir başka çeşidi de sahip olduğumuz her şeyin sadece bizim olduğu için değersiz olduğunu hissetmektir ve bu nesnenin değerini ancak herhangi bir nedenle kaybetmek üzere olduğumuzda algılayabiliriz çünkü artık neredeyse bizim değildir. Bu aynı zamanda düşük özsaygıya sahip olmanın bir yan etkisidir. Tüm bunlar, kişi kim ya da ne olduğundan ziyade ne olduğuna odaklandığında açıkça ortaya çıkar ve bize maddi olan her şeyin hayatımızın sonunda maddi dünyada kalacağını hatırlatır. Ve önemli olan tek şey o yaşam boyunca öğrendiklerimizdir, biriktirmeyi başardığımız servet ve nesneler değil. Yani önemli olan deneyimdir, öğrendiklerimizdir, yaptıklarımızdır ve değerlerimizle başardıklarımızdır, sahip olduklarımız değil. Önemli olan, biriktirmeyi başardıklarımızdan ziyade, yaşamımız boyunca kim olduğumuzdur. Geçmişimizi değiştirmeye dönecek olursak, önemli olan bu konuda takınmayı seçtiğimiz tavırdır. Geçmiş deneyimlerimizden öğrendiğimiz iyi şeylerin farkına varmak ve hiçbir şeyi değiştirmeye odaklanmamak. Çünkü bir olayı değiştirmek için geçmişe zaman yolculuğu yapabilmek bile onu gerçekten değiştirebilir. Ancak yalnızca içine atlamayı başardığınız o belirli zaman çizgisi için. Ancak yine de zihninizde o olayın gerçekleşmesini önlemek için geri dönen zaman yolcusu olarak farklı bir geçmişi hatırlayacaksınız. Bu, her zaman kişisel zaman çizginizde olacağınız ve ne yaparsanız yapın, geçmişinizi asla gerçekten değiştiremeyeceğiniz anlamına gelir. Zaman tek bir çizgi değildir, doğrusal değildir. Her karar verdiğinizde farklı bir zaman çizgisi yaratırsınız. Buna bir zaman yolcusunun istenmeyen bir olayı değiştirmek veya önlemek için geriye gitmesi de dahildir. Çünkü zaman yolcusu bunu başarsa bile, geldiği zamanda olanları değiştirmeyen başka bir alternatif zaman çizgisi yaratmış olacaktır. Taygetan zaman yolculuğu ya da zaman modelinde zaman tek bir kütle değildir. Sadece bilinçten ve farkında olma eyleminden gelen bir algıdır. Ve bir bilincin tüm dikkat noktalarının her biri için bir zaman çizgisi olacaktır. Çünkü her dikkat noktası kaynakla güçlü bir bağlantısı olan bir ruha sahip bir kişidir. Olayları değiştirmek için zamanda geriye gitmek, yolcunun geldiği zaman çizgisini ve bu belirli istenmeyen olayları değiştirme kararının nereden geldiğini değiştiremez. Çünkü olaylar dizisi veya zaman çizgisi hala yolcunun farkındalığında ve hafızasında mevcuttur. Gözlemci gözlemlediği gerçekliği yaratır ve değiştirir.
Zamanın nasıl işlediğine ve zaman yolculuğuna dair Taygetan modelinde hiçbir paradoks yaratılamaz. Bir olay yalnızca bir kez gerçekleşebilir, yani belirli bir zaman çizgisi içindeki olaylar değiştirilemez ya da başkalaştırılamaz çünkü bunu yapmak yalnızca orijinal zaman çizgisinin başka bir alternatif versiyonunu yaratır. Yani demek istediğim, geçmişteki hiçbir şeyi gerçekten değiştiremezsiniz. Sadece bilincinizin ilk geldiği yerdeki orijinali değiştirmeden, o geçmişin alternatif bir versiyonunu yaratırsınız. Dolayısıyla benim bakış açıma göre, önemli olan o geçmiş deneyimden ne çıkardığımız, iyisi ve kötüsü, ne öğrendiğimiz ve o geçmiş sayesinde kim olduğumuzdur. Önemli olan bu deneyime karşı tutumumuzdur, çözülemeyeni ortadan kaldırmaya çalışmaya odaklanmak değil. Benim durumumda, kendime örnek alarak, geçmişime, 13 yaşıma geri dönmek isterdim ve o yıldız gemisine tek başıma ve yetersiz deneyimle gitmemiş olmayı dilerdim. Bu da ciddi şekilde kaybolmama, asıl dünyama geri dönememe ve en kötüsü de anneme geri dönememe neden oldu. Her ne kadar bu olaylar benim açımdan ya da herhangi bir başkası açısından çok talihsiz olsa da, her şeyin bir nedeni olduğunu ve olayların bu şekilde olmasına odaklanırsanız, iyi bir nedenden dolayı gerçekleştiğini anlamaya başladım. Önemli olan hayata karşı genel tutumumuzdur. Ayrıca kaybolmama neden olan ve nihayetinde beni buraya, şu anki zaman çizelgesine getiren olayların 13 yaşındayken gerçekleştiğini fark ettim ve ilginçtir ki çoğu Svaru annesini 13 yaşında terk ediyor, hepsi değil ama çoğu. Örneğin, Athena hala annesiyle temas halinde, annesini kaybetmedi ve küçük Sofya annesini 7 yaşında, sizinle birlikte buraya geldiğinde kaybetti. Benim durumumda kaybolmama ve nihayetinde buraya gelmeme neden olan bu talihsiz olaylar, Athena ve Sofya'da dahil olmak üzere Taygetan ekibi arasında pek çok arkadaş ve aile edinmemi sağladı ve ayrıca hepinizle bu doğrudan iletişim sistemini, bu YouTube kanalını başlatma ihtiyacını hissetmeme neden olan olaylar zincirini teşvik etti. Tüm bunlar, talihsiz bir kaza ile başlamış olsa da, hepimize iyi şeyler getireceğini gördüğüm bir olaylar zincirine neden oldu. Yine de Svaru'nun geçmişinizi zihninizde değiştirmekle ilgili söylediklerini anlıyorum. Bu sadece sizin için ve bir başa çıkma mekanizması olarak geçerli olsa bile. Onun sisteminde gördüğüm sorun şu ki, hayal gücünüzü güçlü bir yaratıcılık ve odaklanma aracı olarak kullanıyor olsanız bile, ne kadar güçlü bir şekilde öyle olmadığına inanmak isteseniz de, bunun hala hayal gücü olduğunun bilincindesiniz. Hayal ettiğiniz şeyin gerçek geçmişiniz ya da onun gerçek bir alternatif versiyonu olduğuna ne kadar güçlü bir şekilde inanmak isterseniz isteyin. Bunun nedeni bilinç dışı zihinle uğraşıyor olmanız ve gerçekliğinizi ve içindeki her şeyi, koşulları ve tümünü oradan tezahür ettiriyor olmanızdır. Ne istediğinizi değil, ne olduğunuzu tezahür ettirirsiniz, unutmayın. Bu nedenle, onun sisteminin sınırlı bir kullanımı olduğunu düşünüyorum ve ne kadar etkili olabileceği her kişiye bağlı olacaktır, ancak yine de yararlı bir araçtır. Yakında özellikle Svaru'nun geçmişini değiştirme konseptiyle birlikte kullanıldığında çok daha etkili olduğunu düşündüğüm, hayatın sorunlarıyla başa çıkmanın başka bir yolunu paylaşacağım. Belki de bunu bir sonraki videomda paylaşacağım. Henüz yazmadığım için kesin olarak bilemiyorum. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Çok minnettarım. Bu doğrudan iletişim projemde beni desteklediğiniz için hepinizi seviyorum ve tüm izlemeleriniz ve abone olduğunuz için çok minnettarım. Kendinize iyi bakın ve umarım bir dahaki sefere burada görüşürüz. Sevgilerimle. Mari Svaru.